2 senede %10-15 civarı ucuzlamış. Vay arkadaş, ben bunu beklemiyordum açıkçası. Görüntüdeki 24 adet su 2 sene önceyle aynı fiyatta. 3.29, değişen bir şey yok. Gerçekten ilginç. %4'lerden %8'lere kadar çıkması neredeyse faiz oranlarının 2 senede %100 tırmanması demek. 2 sene önceki çektiğim videonun en başında benzin fiyatını bahsetmiştim. Bakın o zaman 4 dolardı. Şu anda 3.4 dolar. Yani 2 senede 60 kuruş düşmüş. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Bundan tam 2 sene önce 2022'nin Mayıs ayında Amerika'da enflasyon diye bir video çekmiştim. Bu videomda yakıt fiyatlarından gıda fiyatlarına, mortgage faiz oranlarından evlerin fiyatlarına kadar her şeyi konuşmuştuk. 2024 yılının Mayıs ayında tekrardan aynı videoyu çekmek istedim. Amerika'da 2023 yılında %4, 2024 yılında ise %3 senelik enflasyon hesaplandı. Yani hükümetin açıkladığı enflasyon bu kadardı. Ben şahsen buna inanmıyorum. Çünkü gündelik hayatta kim ürünler başını almış gitmişken kim ürünlerde fiyat kaybetmiş durumda. 2 sene önceki çektiğim videonun en başında benzin fiyatını bahsetmiştim. Bakın o zaman 4 dolardı. Şu anda 3.4 dolar. Yani 2 senede 60 kuruş düşmüş. Yakıt fiyatları %15 kadar gerilemiş. Yakıt fiyatlarının %100 enflasyonla yukarı çıktı, aşağı indi diye yorumlamak gerektiğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun dünya üzerinde bir piyasası var. Ama düz adam mantığıyla bakarsanız %20 aşağı inmiş, %15 aşağı inmiş. 4 litre benzin 3,5 dolar. Yani litresi 80 sent. Amerika'da pompacı oldu. Benzin litresine 80 kuruş vermek de ayrı bir keyifli oluyor ha. Çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Gelelim market kıyaslamasına. Fakat burada çok değişik bir olay yapacağım. 2 sene önce kıyasladığım ürünleri birebir bulacağım ve fiyatlarını karşılaştıracağız. Aynı market. Aldi. Amerika'daki en ucuz marketlerden birisi. 25 kuruşu takıyorsun baba. Dostlar, o videoda aldığım salataların aynısı 1.15'miş, şu anda 95 sente düşmüş. Bildiğin 2 senede %10-15 civarı ucuzlamış. Vay arkadaş, ben bunu beklemiyordum açıkçası. Yani fiyatlar geri dönmüş. Şuradan bir iki tane böğürtlen alayım. Bunlar o kıyaslamada yoktu ama ben kendim tüketiyorum, seviyorum. O karşılaştırmaya dahil değil ama şöyle renkli biberler var. Yarım kilosu 3 dolarmış. Hani merak eden olursa diye göstereceğim. Roma tomato 2 sene önce 95 kuruştu. Yarım kilosu 95 kuruş. Şu anda 90 kuruş. %4, %5 düşmüş. Ben genelde şu domateslerden alıyorum. Bu bir tık daha pahalı. Yarım kilosu 2 dolar ama çerez gibi gidiyor. Bakın normal avokado tanesi 90 sent. Bu ne lan böyle? Canavar avokadosu var kocaman. Dostlar, 2 sene önceki aynı ekmek reyonu. O zamanki fiyata göre bulduğum en ucuz ekmek oydu. 1.35'ti. Şu anda bu 1.25. 567 gram. Bunda da fiyat düşmesi var. %7, %8. Gerçekten inanılmaz. Dostlar, sizin için marketin içinden 2 sene önceki videomla kıyas çekiyorum. Bunun için lütfen bir like'ı çok görmeyelim. Hani bu Türkiye'de zengin cipsi var ya, bizim zamanımızda öyleydi. Muhtemelen hala öyledir. Şu büyük boy Pringles 2,5 dolar. Kaç grammış? 194 gram. Bu da Aldi'nin çakma Pringles'ı. 147 gramı 1.7 dolar. Merak eden vardır belki. Doritos. Kaç gram abi? 262, 4 dolar. Bu biraz pahalı şimdi 4 dolara. Onun yanında bakın çakması var. Tabii ki aroması da çakma yani arkadaşlar. Bir lezzeti yok. 2,5 dolara da çakmasını satıyorlar. Dostlar, 2 sene önce bu peynir 2.49 centmiş. Şu anda 2.89'a çıkmış. İşte baktığımız 4. 5. ürün, bunda bir yaklaşık %15, %20 yükselme var. Diğer beyaz peynire bakıyorum. Aha da burada abi.
Fiyatı 3.29. 2 sene önce 2.99'muş. Yani net %10 artış var. Demek ki süt ürünlerinde bir %10, %15'lik artış olduğunu söylesek yanlış olmayız. 2 sene önce bu zeytini göstermiştim. Birebir aynısı. 1 dolar 35 centti. Şu anda 1.59, yani %10'a yakın, hatta belki biraz daha fazla bir fiyat artışı var. İlginç. Kimi ürünlerde fiyat artışı var, kimi ürünlerde düşüş var. Bu da şu ana kadar benim aldıklarım: meyve, sebze, kurabiye, çöp poşeti, bir de tava. Hazır gelmişken gözüme çarptı. Dostlar, 2 sene önce 85'e 15, yani %85 et, 15 yağlı hindi kıyması 6.99'muş. Şu anda da 6.99. Değişen bir şey yok. Dostlar, gene 2 sene önce şu 3 parça sirloin et yarım kilosu 7.99'muş. Şimdi 6.99. Bunda %15 kadar fiyat gerilemesi var. Et fiyatları gördüğünüz üzere yarım kilosu 4'ten 5'ten başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Tavuk eti fiyatlarını merak edenler için, şu anda Türkiye'de tavuk eti uçmuş durumda. Burada tavuk kanat yarım kilosu 2,5 dolar. Şöyle tavuk göğsü yarım kilosu 3,5 dolar. Türkiye'de 100 liralar, 200 liralar gibi komik rakamlar konuşuluyor. Neyse, Allah kolaylık versin. Görüntüdeki 24 adet su 2 sene önceyle aynı fiyatta. 3.29. Değişen bir şey yok. Gerçekten ilginç. Ben açıkçası 2 sene önceye göre %30, %40 fiyat artışı bekliyordum ama neredeyse aynı diyebiliriz vallahi. Merak edenler için balık fiyatlarını da gösterelim. Donmuş somon yarım kilosu 5,5 dolar. Daha kaliteli olursa işte wild caught, yani vahşi doğada yakalanmış, yarım kilosu 10 dolar. Karides bakalım ne kadarmış. 300 gramı 6,5 dolar. Yani yarım kilosu 8-10 dolar gibi düşünebiliriz. Dostlar, gelelim ev fiyatlarına. Normalde ev piyasası senelik %8, %7 bir artış gösteriyor. Ama 2 sene önceye kıyaslarsak yaklaşık olarak %4, %5 arası bir artış göstermiş durumda. Bu normalde beklenenin çok daha altında. Peki bu neden? Faiz oranlarıyla alakalı arkadaşlar. 2 sene önce mortgage faizi %4.8, %5 civarındaydı. Fakat şu anda mortgage faiz oranları %7, %8'e dayanmış durumda. %4'lerden %8'lere kadar çıkması neredeyse faiz oranlarının 2 senede %100 tırmanması demek. Eskiden 500 bin dolara, 100 bin dolar ön ödemeyle aldığınız bir ev, aylık ödemesi mesela 2500 dolardı. Şimdi aynı evin aylık ödemesi 3500-4000 dolar. Yani aynı ev alıyorsun, 2 sene önceki fiyatla neredeyse aynı ama ödemen 1,5 katına çıkmış. Bu durumda arkadaşlar ev satışları çok yavaşlamış durumda. Ev satışları yavaşladığı için fiyatlar da beklenildiği kadar yükselmiyor. Ev fiyatları %5, %4 yükseldi diyebiliriz. Hatta şu andaki piyasayla pazarlıkta belki 2 sene önceki fiyatı alabilirsiniz. Şu anda ev satışları çok düşük olduğu için kiraya daha çok yönelme var. Malum insanların yaşamak için bir çatıya ihtiyaçları var. Bu sebepten ötürü kiralara daha fazla bir talep var. Ama bu kiralarda aşırı yükselmeye sebep olmadı. 2 sene önceye göre kıyasla kiralar beklenildiği gibi böyle çok talep var 3 katına 4 katına çıkmadı. Kiranın o 2 katına 1,5 katına çıkma maratonu 2020 ve 2021 yıllarında yaşandı ve bitti. Şu andaki kiralar 2022 ile benzer, hatta bazı yerlerde aynı diyebiliriz. Anlayacağınız, ev almak zorlaştı. Satılmak istenen evler piyasada eskiden, yani ben ilk evimi alırken 2022 yılında evler piyasaya çıkıyordu. Bir hafta, 2 hafta içinde satılıyordu. Piyasaya konulma fiyatından %10, %15 daha fazlaya satılıyordu. Adam 500 bin dolara evini koymuş, 550 bin dolara satıyordu. 570 bin dolara satıyordu. Bu işlem şu an günümüzde bazı lokasyonlarda hala oluyor. New York, Boston, Los Angeles gibi yerlerde bu listeleme fiyatı üstüne satışlar hala oluyor. Neden? Çünkü abi oralarda toprak yok. Toprak olmadığı için arsa, yani yeni ev yapılamıyor. Ama bu liste fiyatına satış işlemi şu anda Florida'da çok mümkün değil. Veya diğer bir eyaletlere bakarsak Orta Amerika. Mesela Texas'ta çok rastlanılan bir durum.
Değil. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Abi mortgage faiz oranları 2 katına çıkmış. Ev fiyatları neden %20, %30 çakılmadı, düşmedi? Neden bir 2008 yaşanmadı sorusunu sorabilirsiniz. Şu anda mortgage ile ev almış insanların çoğusu 2020, 2021, 2022 yıllarında aldı. Eğer ki insanlar bu tarihlerde almadılarsa da o tarihte elinde bir mortgage varsa tekrardan yapılandırmaya gitti ve faiz oranını %2, %3, %5 gibi düşük rakamlara düşürdü. Bu adam %2'den %3'ten aldığı faiz sayesinde evini satma ihtiyacı duymuyor. Diyor ki zaten ben bu evi %2,5, %3, %4 her neyse faizle almışım. Satsam ne yapacağım? Değil mi? Satsam gidip başka bir ev alsam %7'den %8'den faiz mortgage almak zorunda kalacağım diyor. O yüzden satmıyor. Satma zorunluluğu olmadığı için de fiyatlar öyle %30, %40 düşmüyor. Ne kadar düşüyor? Mesela %10 düşüyor, %15 düşebiliyor. Hepimizin bildiği o meşhur video. Amerika'da araba fiyatları 5.000 dolara BMW aldım, 10.000 dolara Mustang aldım, işte 1.000 dolara gittim hurdalıktan araba aldım. Peki 2 seneye göre araba fiyatları ne oldu diye düşünürseniz. 2 seneye göre araba fiyatları senelik %5, %10 düşme eğiliminde. Bu ikinci el araba fiyatlarından bahsediyorum. Yani sıfır araba fiyatları hala yükselmeye devam ediyor. Ama ikinci el araba fiyatları, kullanılmış araba fiyatları hala düşme eğiliminde. Neden? Abi faizler aldı başını gitti. Burada arabalarda aylık taksitle alınıyor bilmeyenler için. 300-400 dolar olan aylık ödemeleri 700 dolar oldu, 800 dolar oldu. İnsanlar araba alışverişi yapmaktan çekinir hale geldi. Millet elindekini tutuyor. Nakit olan araba almak istemiyor çünkü diyor ki zaten araba fiyatları düşecek. Nakit olmayan da yani elinde 2 sene önce aldığı arabayı tutmak istiyor. Çünkü düşük faiz oranıyla almış. Bu yüzden araba fiyatları 2 seneye göre yaklaşık olarak bir %10 düşmüş diyebiliriz. Gerçekten benim için de ilginç bir video oldu. Emlak, araba piyasaları, benzin fiyatı olsun bunlar zaten gözümüzün önündeydi. Bunların fiyatını 3 aşağı 5 yukarı gene görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Ama market fiyatları aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Bir tane ürün %10 artarken diğeri %10 düşmüş. Yani ortalaması bence neredeyse aynıdır. Ama şu bir gerçek. Amerikalılar ekonominin şu anda çok kötü olduğunu söylüyorlar. Özellikle Biden yönetiminin ekonomiyi affedersiniz batırdığını söylüyorlar. Neden diye düşününce şu sebepten ötürü Biden geleli 4-5 sene oluyor arkadaşlar. 4-5 sene boyunca fiyatlar aşırı yükseldi. Son 2 senede fiyatlar benzer kalmış, aynı kalmış. Asıl hızlanma, asıl ivmelenme zamanı 2020 ile 2022 arasıydı. Hani tam bu korona patladı ya, o zamanlardı. Yani bu adam 2020 yılında ve ondan önce aylık 700-800 dolar kira öderken şu anda 1500-1600 dolar ödüyor. Son 2 senede o kira artmamış olabilir. Ama 2020 ve 2022 yıllar arası o kadar yüklü bir artış oldu ki insanlar hala onun etkisini hissediyorlar. Peki abi maaşlara aynı zam geldi mi? Gelmedi. Maaşlara burada genelde senelik %3, %5 arası zam yapılır. Hani pozisyonunun yükselmediğini, promosyon almadığını düşünerekten söylüyorum. Yani Amerikalılar son 2 senedir belki ekonomi, fiyatlar aşağı yukarı benzer gidiyor, düz gidiyor ama ondan önce fiyatlar aşırı bir rampa yaptığı için şu anda ekonominin iyi olmadığını düşünüyorlar. Dostlar çok ayrıntılı, çok güzel video olduğunu düşünüyorum. Lütfen bir like'ı eksik etmeyelim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Son videolarıma niyeyse biraz kötü yorumlar gelmiş. Birisi nefret etmek istiyorsa elbet bir sebep bulacaktır. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ozfly is out.